Bu hikaye bir inanç belgeseli değil. Bu hikaye bir komplo anlatısı hiç değil. Bu hikaye insan zihninin sınırlarını zorlayan gerçek bir yaşamın hikayesi. Hatırlamak, öğrenmekten farklıysa. Bu bir cevap değil. Bu bir soru. Bir insan daha önce hiç bulunmadığı bir yeri bir arkeologdan daha iyi tarif edebilir mi? Bir çocuk bilmediği bir dili unuttuğunu söyleyebilir mi? Ve bir kadın geçmişini uydurmadan sadece hatırlıyor olabilir mi? Bu hikaye bir inanç belgeseli değil. Bu hikaye bir komplo anlatısı hiç değil. Bu hikaye insan zihninin sınırlarını zorlayan gerçek bir yaşamın hikayesi. ...1904 yılı İngiltere. Dorothy Louise Eady, sıradan bir ailenin sıradan bir çocuğu olarak dünyaya gelir. Hayatının ilk yıllarında onu diğer çocuklardan ayıran hiçbir şey yoktur. Ta ki 3 yaşına kadar. Bir gün merdivenlerden düşer. Ağır bir düşüştür. Doktor çağrılır, muayene edilir ve aileye söylenen kelime şudur: ölmüş olabilir. Aile, küçük kızlarının cansız bedeninin başında beklerken doktor geri döner. Ve Dorothy'yi yatakta oturur halde bulur. Yaşıyordur. Ama annesi o anda şunu hisseder: bu çocuk geri dönen aynı çocuk değildir. Kazadan sonra geceler değişir. Dorothy uykudan çığlıklarla uyanır. Gördüğü şeyler 3 yaşındaki bir çocuğun hayal gücüne benzemez. Devasa taş sütunlar, insan boyunu aşan heykeller, sessiz ama ağır bir kutsallık hissi. Ve her gece aynı cümle: eve gitmek istiyorum. Ama sorun şudur: Dorothy'nin gösterdiği ev, yaşadığı ev değildir. Yıllar sonra annesi bu cümleyi şöyle anlatır: bizimle yaşarken bile sanki başka bir yere ait gibiydi. 1908 yılında aile British Museum'u ziyaret eder. Bu hikayenin ilk kırılma anıdır. Dorothy müzenin içinde sakindir. Ta ki Mısır bölümüne girene kadar. O anda değişir. Heykellere koşar, onların ayaklarını öper. Cam bir vitrinde sergilenen mumyanın yanına oturur ve kalkmayı reddeder. Annesi onu çekiştirirken küçük kız şu cümleyi kurar: beni burada bırakın. Bunlar benim halkım. Bu bir oyun değildir. Bu bir rol yapma değildir. Çevredeki insanlar sessizleşir. Çünkü bu cümle bir çocuktan beklenmeyecek kadar aidiyet doludur. O günden sonra Dorothy'nin rüyaları daha netleşir. Artık yalnızca sütunlar yoktur. Bir tapınak vardır, bir avlu vardır ve bir his: burayı biliyorum. Bir gün eline Mısır'a ait bir fotoğraf geçer. Annesine bakar ve der ki, bu yazıları okuyabilirim ama unuttum. Fotoğraftaki yazılar hiyerogliflerdir. Ardından başka bir fotoğraf görür. Abydos, Seti Tapınağı. Fotoğrafa bakar ve hiç düşünmeden konuşur: burası benim evim. Eskiden burada yaşadım. Bu cümleyle birlikte hikaye artık yalnızca bir çocukluk anısı değildir. Bu noktadan sonra soru şudur: bu kız ne yaşıyor? Travma mı? Hayal gücü mü? Öğrenilmiş ama unutulmuş bilgiler mi? Yoksa gerçekten hatırlanan bir hayat mı? Eğer bir insan geçmişini uydurmuyorsa, peki ya hatırlıyorsa? Hatırlamak mı, öğrenmek mi? Bazı anılar vardır. Yaşanmamıştır ama hissedilir. Öğrenilmemiştir ama tanıdıktır. Dorothy Eady'nin çocukluğu işte bu gri alanda geçmeye başlar. Kazadan sonra ailesi onun farklı olduğunu inkar edemez. Ama bu farklılık olağanüstü olmaktan çok derin bir kopukluk gibidir. Dorothy yaşıtlarıyla oynarken zorlanır. Oyunları çocukça bulur. Zaman zaman içine kapanır. Zaman zaman ise hiç bilmediği şeyleri özlemiş gibi davranır. Ve en dikkat çekici şey şudur: Dorothy, gördüğü rüyaları hayal gibi anlatmaz. Onları hatırlanan bir yer gibi anlatır. Psikoloji bugün bize şunu söyler: beyin bazen öğrendiği bilgileri kaynağından ayırır. Bilgi kalır. Ama nereden geldiği unutulur.
Bu duruma verilen bir isim vardır, kriptomnezi. Yani daha önce öğrenilmiş bir bilginin sonradan ilk kez hatırlanıyormuş gibi ortaya çıkması. Bu teoriye göre Dorothy erken yaşta Mısır'a dair bir şeyler görmüş, okumuş ya da duymuş olabilir ve sonra onları anı zannetmiş olabilir. Ama burada bir sorun vardır. Dorothy'nin dönemi, 1900'lerin başı. Evlerinde Mısır kitapları yoktur. Ailesi Mısır'la ilgilenmez. Okulda bu konu işlenmez. Ve Dorothy bu tepkileri okuma yazma öğrenmeden önce göstermiştir. Yani ortada öğrenilmiş bilgi için fazla erken bir zaman vardır. Ailesi bu durumu anlamlandırmakta zorlanır. Bazıları bunun bir travma sonrası kopuş olduğunu düşünür. Bazıları ise hayal gücünün sınırlarını zorladığını. Ama kimse Dorothy'nin rol yaptığını düşünmez. Çünkü o ilgi çekmeye çalışmaz. Anlatmazken bile içinde taşır. Yıllar geçer. Dorothy büyür ve artık bir çocuk değilken ilk kez bilinçli bir karar alır. Eski Mısır'ı öğrenmeye başlar. Ama burada çok tuhaf bir durum ortaya çıkar. Dorothy, yeni bilgileri öğrenirken şaşırmaz. Sanki bir öğretmen değil de bir hatırlatıcı dinliyormuş gibidir. Bazı metinleri okurken şunu söyler. Bunu biliyordum ama neredeydi hatırlayamıyordum. Bir insan bilgiyi öğrenirken neden yabancılık çekmez? Neden bazı şeyler ilk kez duyulsa bile eve dönmek gibi hissettirir? İşte tam bu dönemde Dorothy'nin hayatında başka bir kırılma yaşanır. British Museum'daki o ziyaret bir çocukluk anısı olmaktan çıkar. Bir yön haline gelir. Artık Dorothy için Mısır, geçmişin değil, ait olmanın adıdır. Sadece bir gerçek vardır. Dorothy Eddy kendini bu dünyaya ait hissetmemektedir. Ve bazı insanlar için bu duygu yalnızca bir yabancılık değildir. Bazen bir çağrıdır. Bilinçli bir seçim. Dorothy Eddy artık bir çocuk değildir. Ve ilk kez hissettiklerini bir kader gibi değil, bir yön gibi ele alır. Birçok insan merak eder. Dorothy yürür. Eski Mısır üzerine ne bulursa okur. Metinler, çizimler, tapınak planları, akademik yayınlar. Ama onu tanıyanların dikkatini çeken şey şudur. O öğrenirken heyecanlanmaz. Keşfetmez, tanır. Sanki yeni bir bilgiyle karşılaşmıyor da uzun süredir kayıp olan bir parçayı yerine koyuyordur. Dorothy'ye sık sık aynı soru sorulur. Bunu nereden biliyorsun? Ve verdiği cevap neredeyse hiç değişmez. Bilmiyorum, sadece tanıdık geliyor. Bu cevap bilim için sorunludur ama insan için tanıdıktır. Çünkü herkes hayatında en az bir kez sebebini açıklayamadığı bir biliş yaşamıştır. Dorothy hiçbir zaman şunu demez, ben bunu kanıtlayabilirim. Hiçbir zaman inanmak zorundasınız. Onun cümleleri daha sessizdir, ben böyle hatırlıyorum. Bu fark çok önemlidir. Çünkü bu hikayede en dikkat çekici olan şey iddianın kendisi değil, iddianın tarzıdır. Dorothy kimseyi ikna etmeye çalışmaz. Abydos ismi. Bu dönemde Dorothy'nin diline bir kelime yerleşir. Abydos. Bu isim, onun için bir arkeolojik alan değildir, bir harita noktası değildir. Abydos bir histir. Orası benim evimdi. Ama bu cümle hala muğlaktır. Ne zaman? Kim olarak? Nasıl? Henüz cevap yok. Akademik dünya ile ilk temas. Dorothy, Mısır bilimle ilgilenen insanlarla temas etmeye başlar. Burada iki şey fark edilir. Bir, bilgisi dağınık değildir. İki, bilgisi romantik değildir. Mit uydurmaz, tanrıları yüceltmez, hikayeyi süslemez. Aksine fazlasıyla düz anlatır. Bu da onu mistik hikayeler anlatanlardan ayırır. Henüz ortada, rahibelik yoktur, seti yoktur, tapınak görevi yoktur. Sadece bir kadın vardır. Ve o kadın kendini bu dünyaya ait hissetmemektedir. Bir insan bir yere hiç gitmeden orayı özleyebilir mi? Bir yer bir insana bu kadar ev gibi gelebilir mi? Ve sonra hayat Dorothy'yi sadece okumaya değil, gitmeye zorlar. Mısır artık bir fikir değildir, bir çağrıdır. Ve bu çağrıya cevap vermek hayatının geri kalanını geri dönülmez biçimde değiştirecektir. Bir yer bazen sadece bir yer değildir.
gitme kararı. Bazı yolculuklar merakla başlar, bazıları kaçışla, bazıları ise geri dönüş hissiyle. Dorothy Eady için Mısır'a gitmek, yeni bir hayat kurmak değildir. Bir süredir beklenen bir adımı atmaktır. Evlilik ve yol. 1933 yılında Mısırlı bir adamla evlenir. Abdelmaguit. Bu evlilik dışarıdan bakıldığında sıradan görünür. Ama Dorothy için bu evlilik Mısır'a açılan bir kapıdır. Kahire'ye taşındıklarında şehir onu şaşırtmaz. Aksine tanıdık gelir. Mısır'a ilk kez ayak bastığında coşmaz, heyecanlanmaz, fotoğraf çekmez, sadece sessizleşir. Onu tanıyanlar o an için şunu söyler, sanki nihayet yerine oturmuş gibiydi. Dorothy bir süre sonra anne olur. Oğluna verdiği isim rastgele değildir, Seti. Bu isim, Mısır tarihini bilen herkes için ağır bir isimdir. Ve zamanla çevresi Dorothy'ye başka bir adla seslenmeye başlar. Seti, Seti'nin annesi. Bu isim sadece bir lakap değildir. Bir kimliğin sessizce yer değiştirmesidir. Evliliğin sınırı, ancak herkes bu dönüşümü kaldıramaz. Abdel, eşinin Mısır'a olan bağlılığını anlamakta zorlanır. Dorothy için Mısır yaşanılan bir ülke değil, ait olunan bir yerdir. Geceleri uyanır, sessizce bir şeyler yazar, bazen konuşur, bazen dinler. Abdel bu yazıların ne olduğunu sonradan fark eder, hiyeroglifler. Dorothy, bu bilgilerin kendisine bir varlık tarafından aktarıldığını söyler. Adını da verir, Horra. Onun için Horra bir hayal ürünü değildir. Bir öğretmen değildir, bir tanrı da değildir, bir hatırlatıcıdır. Ayrılık. Evlilik zamanla çözülür. Abdel ülkeyi terk eder. Dorothy kalır. Bu çok önemli bir ayrımdır. Çünkü Dorothy hiçbir zaman geri dönmez. Mısır'dan değil, ait olduğu yerden. Kazılar yok, akademik başarı yok, kanıt yok. Sadece bir gerçek vardır. Dorothy Eady artık Seti olarak yaşamaktadır. Ve bir insan bir ülkeye bu kadar bağlanıyorsa, bu bağın kaynağı sorgulanmaya değerdir. Abidos'a varış. Abidos, Mısır'ın en eski ve en kutsal merkezlerinden biridir. Firavunlar için bile özel bir yerdir. Ölüler diyarıyla, Osiris kültüyle ve krallık ritüelleriyle ilişkilendirilir. Ama Seti için Abidos tarihi bir alan değildir, bir hatıradır. Oraya ilk gidişinde rehbere ihtiyaç duymaz, haritaya bakmaz, sessizce yürür, durur, bekler ve bazı yerlerde duygulanır. 1956 yılında Mısır Eski Eserler Departmanı'nda çalışmaya başlar. Bu sıradan bir görev değildir. Seti, Abidos'ta çalışan ilk kadın olur. Burada artık şunu söylemek gerekir. Seti bir mistik ziyaretçi değildir. Resmi görev alır, kayıt tutar, çizim yapar, çeviri yapar ve en önemlisi sorular sorar. Tapınak bahçesi. Bir gün kazılar henüz başlamamışken şunu söyler. Tapınağın bir bahçesi vardı, tam burada. Bu iddia her arkeolog için risklidir. Çünkü bahçe taş bir yapı değildir, kolay bulunmaz. Kazı yapılır ve bahçe Seti'nin tarif ettiği yerde çıkar. Bir insan okuduklarından fazlasını nasıl bilebilir? Gizli tünel Seti Tapınağı'nın kuzeyinde bir geçitten söz eder. Burada bir tünel var der. Eskiden kullanılırdı. Kazılar yapılır. Bir geçit bulunur. Bu tünel onun iddialarının tamamını kanıtlamaz. Ama şunu yapar, şüpheyi derinleştirir. Altı Nasil anlatıyordu. Belki de en önemli detay şudur. Seti bu bilgileri anlatırken hiç heyecanlanmaz. Kazandım demez, bakın haklıydım demez. Sanki olan biten zaten olması gerekendir. Bu tavır onu hikaye anlatıcılarından ayırır. Osirion ve derinlik. Seti. Osirion yapısının resmi tarihten çok daha eski olduğunu söyler. Bu iddia bugün bile tartışmalıdır, kanıtlanmamıştır ama tamamen çürütülmemiştir. Akademik saygı. Abidos'ta çalışan bazı arkeologlar Seti için şu ifadeyi kullanır. O dürüsttü. Asla uydurmazdı, bilmediği yerde susardı. Bu cümle akademide nadirdir. Bu kadın sadece inanan biri değildir ama aynı zamanda kolayca açıklanabilecek biri de değildir.
Bir insan bir yeri bu kadar iyi biliyorsa, ya orada yaşamışsa? Arşiv Odası iddiası. Om Seti, Seti Tapınağı'nın altında dini ve tarihi kayıtların bulunduğu bir arşiv odasından söz eder. Bu iddia büyüktür ama kazılar bu odayı ortaya çıkarmaz. Ne doğrulanır ne tamamen çürütülür. Çünkü sessizlik bazen en dürüst anlatımdır. Hatırlayan insan. Bazı hikayeler cevapla değil, sessizlikle biter. Abidos'ta bir hayat, yıllar geçer. Om Seti, Abidos'ta sade bir köy evinde yaşamayı seçer. Ne şöhret ister, ne ün, ne de bir kanıt arayışı. Tapınağa her gün gider ama bir turist gibi değil, bir ziyaretçi gibi de değil, bir bekçi gibi. Om Seti için Seti Tapınağı fotoğraf çekilecek bir alan değildir. Sessizlik ister, saygı ister. Bazen turistlere şunu söylediği anlatılır, burası bir müze değil, burası yaşayan bir yer. Bu cümle onun dünyaya bakışını özetler. Son yıllar yaşlandıkça hikayesi büyümez. Aksine sadeleşir. Daha az konuşur, daha çok susar. Hatırladığını söylediği şeyleri tekrar tekrar anlatmaz. Çünkü onun için hatırlamak başkalarına kanıtlanacak bir şey değildir. Ölüm 21 Nisan 1981. Om Seti, Abidos'ta hayata veda eder. Sessizce. Arkasında bir tarikat, bir akım, bir miras kavgası bırakmaz. Sadece bir hikaye bırakır. Yıllar sonra New York Times onun hikayesini şöyle tanımlar. Batı dünyasında reenkarnasyon üzerine kayda geçen en dikkat çekici modern vakalardan biri. Bu cümle çok dikkatlidir. Ne doğrular, ne reddeder. Sadece kayda geçer. Bazı hikayeler bize cevap vermek için değil, kendi sorularımızı duymamız için anlatılır.